İstanbul Kıyamet Vakti. Ülkemizde geliştirilen ilk çok oyunculu online rol yapma oyunu. 2007 senesinde çıkış yapan bu oyunu geliştiren ekip Sobe ve kurucusu Mevlüt Dinç'in çalışmaları sonucu ülkemizdeki oyuncular ilk kez bu tarz yerli bir yapımı oynama şansına erişmişti. Aradan yıllar geçmesine rağmen günümüzde bile oyunu az da olsa oynayanlar olduğunu görüyoruz. Peki bu oyun nasıl ortaya çıktı ve günümüzde oyuncular neden İstanbul Kıyamet Vakti'nin eski günlerini arar oldular? Bunlara geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanala abone değilseniz ve videolar hoşunuza gidiyorsa abone olup like butonuna basmayı unutmayın. Her yorumunuzu okuyorum. Daha iyi videolar gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atıp yorum yapmayı lütfen unutmayın. Online oyunların çıkışı 90'lı yılların öncesine dayanıyor. O zamanlar MUD denilen tekst tabanlı oyunlar yaygındı. Görsel olmayan bu oyunların oynanmasının sebebi düşük internet altyapısı ve bilgisayarların kapasite olarak bunlardan daha fazlasını kaldırmaması gibi sebeplerdi. 90'lı yıllardaki gelişmelerden sonra MMORPG denilen türde online oyunlar çıkmaya başlamıştı. Bunlar Ultima Online gibi 2 boyutlu ya da EverQuest tarzı 3 boyutlu oyunlardı. Bilmeyenler için MMORPG dendiğinde çok oyuncu barındıran online rol yapma oyunları diye çevirebiliriz bu kelimeyi. Bu tür oyunlar günümüzde bilgisayarlardan oyun kurup 2-3 kişi beraber oynadığımız oyunlar gibi değildi. Geliştiriciler tarafından kurulmuş sunucularda bulunan haritalara aynı anda çok sayıda oyuncu bağlanıp beraber oynayabiliyorlardı. Bu gerçekten zor ve maliyetli bir iştir. Çünkü her sunucuyu 7/24 ayakta tutmak gerekir. Hem de teknik detayları çok iyi ayarlanmalıdır bu oyunların. Milisaniyelik gecikmelerde bile oyuna olumsuz durumlar yansıyabiliyor. Sunucu sıfırlanırsa oyuncuların tüm emekleri de boşa gidebilir ve bu tür oyunları oynayanlar böyle durumlardan hiç ama hiç hoşlanmazlar. Ultima Online gibi oyunlar ilk çıktığında çok sevildi ve hatta günümüzde bile bu oyunu severek oynayanlar var. Ultima Online keyifli olmasının yanında öğrenmesi zor ve zaman isteyen bir oyundu. Tüm oyunculara hitap etmeyen yani belirli kitlelere yönelik hazırlanmış böyle oyunlar vardı. Bunu fark eden bazı geliştiriciler 2000'lerden sonra daha basitleştirilmiş online rol yapma oyunları geliştirmeye başladılar. Tıpkı Diablo'da olduğu gibi görevler yap, yaratık kes, level atla mantığına dayanan bu oyunlardan ülkemizde de en çok oynananlar Metin 2, Knight Online gibi oyunlardı. Bu tarz sayabileceğimiz çok fazla online oyun vardır ama ülkemizde böyle bir oyun geliştirmeye cesaret edebilecek kimse yoktu. En azından öyle görünüyordu. Mevlüt Dinç 2000'li yılların başında Türkiye'ye dönüş yaptı ve çalışmalarına ülkemizde devam etme kararı aldı. Kurduğu Sobe firmasıyla kendi geliştirdikleri aktör oyun motorunu da kullanarak farklı projelere yöneldiler. Online oyunların yükselişini gören Sobe ekibi bu türde bir oyun geliştirmek istiyordu. Proje ilk başlarda Güzel İstanbul adıyla ortaya çıkıyor. İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak için bunların 3 boyutlu ortama aktarılması üzerine bu fikir ortaya çıkmış. Fakat bazı sebeplerden dolayı Güzel İstanbul projesi hayata geçirilememiş. İşte bunun sonrasında İstanbul Kıyamet Vakti fikri ortaya çıkmış. 6-7 kişilik bir ekiple 2004 senesinde çalışmalara başlıyorlar. Oyunun yapımında kendi geliştirdikleri aktör oyun motorunu kullanan geliştiriciler İstanbul'daki gerçek mekanları birebir oyuna aktarmayı planlıyorlar. Mynet sponsorluğunda ekip çalışmalarını devam ettiriyor ve 2006 senesinde ilk beta sürümü yayınlıyorlar. Oyuncular tarafından ilgiyle karşılanan İstanbul Kıyamet Vakti, Türkiye'de yayınlanan ilk MMORPG olarak yerini alıyor. O yıllarda internet bağlantı hızı kötü olmasına rağmen insanlar bu oyuna destek olmaktan vazgeçmiyorlar. İlerleyen yıllarda Telekom bünyesinde çalışan ekip oyunu geliştirmeye ve yenilemeye devam ediyor. Oyunun konusuna gelecek olursak 1956 senesinde dünyanın yörüngesi bir asteroid alanıyla kesişince büyük yıkımlar gerçekleşiyor ve milyonlarca insanın ölümüne sebep oluyor. Meteorların açtığı derin yarıklardan yer altında yaşayan ve insanların masallarda anlattığı yaratıklar yeryüzüne çıkıyor. Saklı türler denilen bu varlıkların gizemlerini araştıran insanlar çeşitli büyüleri ve tılsımları öğrenirler. Afetten sonra hayatta kalanlar pek de dost canlısı olmayan bu yaratıklarla büyük bir mücadeleye girerler. Oyuna İstanbul Eminönü'nde Yeni Cami'nin avlusunda başlıyoruz. Yakında Haliç'i görüyoruz ve Mısır Çarşısı gibi tanıdık mekanlar da var. Hatta ticaret burada dönüyor diyebiliriz. Bu mekanlar aslında İstanbul'un tarihi haritalarından bakılarak birebir oyuna aktarılmış. Ultima Online gibi derinliğe sahip bir oyun değil de daha çok Knight Online gibi hack and slash yönü yüksek bir oyun görüyoruz. O dönemin oyuncuları aslında bu tarz oyunlara daha çok ilgi gösterdiğinden dolayı pek de yanlış bir seçim olmamış. Oyuna başlarken 3 sınıftan bir tanesini seçebiliyoruz. Bunlar savaşçı, şifacı ve büyücü.
Her sınıfın farklı yetenekleri var. Özellikle grup halinde görevler yaparken veya klanlara katılıp savaşırken bu yetenekler daha da öne çıkıyor. Farklı silahlar kullanılabildiği gibi ateş, buz, elektrik, zehir gibi çeşitli büyü saldırıları da yapılabiliyor. Oyunda meslek edinip üretim de yapabilirsiniz. Silahçı, zırhçı, kimyacı, madenci gibi alanlarda uzmanlaşıp kendi eşyalarınızı üretebiliyorsunuz. Seviye atladıkça bu mesleklere puan verip daha iyi üretim yapılabiliyor. Ticareti hem satıcılarla hem de diğer oyuncularla yapmak mümkün. Seviye atlamanın en iyi yolu da klasik olarak yaratık kesmek veya farklı görevler yapmak. Oyundaki NPC'lerden değişik görevler alıp yaptıkça yeni görevler açılıyor. Zaten oyunun en önemli kısmı başka oyuncularla beraber bunları yapmaktan geçiyor. Yani oyun aslında kötü değil. Bir online oyundaki çoğu özelliğe sahip diyebiliriz. İlk çıktığı zamanlardaki grafikleri biraz eski gözükse de özellikle ülkemizde o zamanın bilgisayarlarında çalışması için bunun bir gereklilik olduğunu unutmamak lazım. İlk çıktığı zamandan sonra oyun geliştikçe oyuncu sayısı da artmış ve anlık kullanıcı sayısı olarak büyük bir potansiyel yakalamış. Daha sonra yapımcı Sobe firması Telekom'a satılınca zaman içinde firma Telekom bünyesindeyken kapatılmış. Bundan sonra da oyuna pek önem verilmemiş gibi görünüyor. O zamanlar ülkemizde oyun sektörünün önemi henüz yeterince kavranamadığından büyük ihtimalle vizyon sahibi olmayan insanların aldığı kararlar sonucu oyun projesi bir kenara itilmiş. Evet, kapatılmamış çünkü oyunu günümüzde bile oynayanlar var. Hatta denemek için girdiğimde sağ olsun bir arkadaş bana oyunda eşlik etti. Bayram olmamasına rağmen üstüme başıma bir şeyler aldı. Sonra oyun kopunca onunla ilerleyemedim. Biraz sohbet etme şansı bulmuştuk. Oyun ilk çıktığından beri oynuyormuş ve o zamanlar çok kalabalık ve daha keyifli olduğunu söylüyor. Hatta oyun etkinliklerinde özel günler için toplantı ve kutlamalar olurmuş. Oyuncular rahatsız oldukları durumlarda oyun yönetimini protesto etmek için yürüyüş bile düzenliyorlarmış. Oyunu açıkçası iyi ya da kötü diye yorumlayamam çünkü bu tarz oyunları pek oynamıyorum. İstanbul Kıyamet Vakti diğer online oyunlarla kıyaslandığında eksik yönleri mutlaka vardır. Bunun sebebi az sayıda insanın cidden kısıtlı bütçeyle bir şeyler ortaya koyma çabasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yeterli yatırım olmayınca bütçenin el verdiği sürede bir iş ortaya koymuşlar. Buna rağmen çoğu oyuncu bu oyunu uzun süre keyifle oynamış. İnanıyorum ki yeterli imkan olsaymış çok daha iyi işler yapabilirlermiş. İçinde bize ait şeyler barındırdığı için Türk oyuncular fazlasıyla destek olmuşlar bu oyuna. Hatta günümüzde bile oyunun geliştirilmesini veya devamının gelmesini isteyenler var. Tüm bunları görünce Türkiye'de geliştirilen ilk MMORPG oyununun hak ettiği yerde olmadığını düşünenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu anlıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like butonuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak ya da videoyu paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.